Herkese merhaba, ben Ozan Tarık Çepni. Bu videoda Facebook ve Instagram reklamlarında ister web siteniz olsun, isterseniz de Instagram'dan tanıtımını yap diyerek reklam veriyor olun. Reklamlarınızda ölçmeniz gereken bazı metriklerin matematiği ve bu matematiği kavradıktan sonra da reklamlarınızı nasıl daha iyiye doğru optimize edebileceğinizi konuşacağız. Evet, yine teknik, matematik ve öngörü isteyen bir konu. En sevdiklerimizden değil mi? Şimdi gelelim konumuza. Konumuz reklamlardaki en önemli metrikler ve bunların arasındaki bağlantıyı anlamak üzerine. Gösterimden başlayan ve alışverişe kadar giden yolda matematik ve mantık. Gerçekten bu videoyu çok iyi anlamanız çok önemli arkadaşlar. Eğer dikkatlice dinleyip mantığı kafanızda oturtabilirseniz, reklam verdiğinizdeki sonuçların nasıl daha iyi analiz edilebileceğini, eğer bir problem varsa problemin nerede olduğunu nasıl saptayabileceğinizi ve reklam tarafındaki geliştirmeleri nasıl yapabileceğinizi çok iyi anlamış olacaksınız. Bu videodaki giriş kısmını kısa tutmak istiyorum çünkü bu videoda işimiz rakamlarla. Bu sebeple hiç vakit kaybetmeden direkt olarak bilgisayar ekranımıza geçelim ve reklamlarımızdaki sonuçları nasıl daha iyi kavrayabileceğimizi anlatmış olalım. Evet arkadaşlar, şimdi reklamlarımızı değerlendirirken ve reklam sonuçlarımızı ölçerken bakmamız gereken en önemli KPI'ler, en önemli metrikleri şu anki ekranda gördüğünüz metrikler. Bu Excel tablosunu, bu bir Excel tablosu. Bu Excel tablosunu açıklamalar kısmındaki linke koyacağım. Siz de oradan bir kopyasını oluşturarak kendiniz için kullanabilirsiniz ve burada denemeler yapıp mantığı daha fazla kavramaya çalışabilirsiniz. Buradaki metriklerin bir e-ticaret sitesinde bir müşterinin reklamdan alışverişe kadar giden ki yolunu görüyoruz. Birazdan daha detayına indikçe daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi buradaki bu yapının en temel taşlarından olan CPM ve CTR'ın ne olduğundan bahsedelim. CPM dediğimiz zaman algılamamız gereken şey şu. Bir Facebook'ta reklam gösterirken her 1000 kişinin reklam görmesi için ödediğimiz paraya CPM diyoruz. CTR ise reklamı gören her 100 kişiden yüzde kaçının reklama tıkladığını anlıyoruz CTR değerinden. Yani buradaki örnekte CPM 5 TL, CTR da %1 ise bu şu demek: her reklamı gören 1000 kişi için 5 lira ödüyoruz. Ve reklamı gören her 100 kişiden %1'i reklama tıklıyor. Yani 1000 kişi reklama gördüyse ve CTR %1 ise reklama 10 kişi tıkladı demek ve 10 tıklama için biz 5 lira ödedik demek. Yani tıklama başı ücretimiz 0,50 kuruş demek. Şimdi buradaki tüm bu anlatacağımız örnekler üzerinde daha detaylı sağa doğru aşamalara geçmeden önce isterseniz bu CPM ve CTR mantığını anladıysanız eğer öncelikle şundan bahsedelim. Burada gördüğünüz değerler az önce söylediğim gibi web sitesi için bakmamız değerler ama biz web sitemiz yoksa ve sadece Instagram'dan tanıtımını yap reklamlarını veriyorsak burada bildiğiniz gibi içerik görüntüleme, sepete ekleme gibi değerler bizim için önemli olmuyor olacak. Ya da tıklama, dışarı yönlendiren tıklama gibi. Burası bağlantı tıklanacak. Şimdi bakalım Türkiye'de tanıtımını yap olarak reklam veren firmalar reklamlarını ve kreatiflerini değerlendirirken nelere bakmalı? Şimdi burada siz içerik görüntülemeden sola kadar olan kısımları reklam yöneticisi sonuç olarak görebiliyor olacaksınız. Peki verdiğiniz reklamların etkililiğini ölçerken neye göre değerlendirmelisiniz? İşte burada da bu CPM ve CTR mantığı devreye giriyor. Türkiye'de şu anki dolar kuru ve ortalama açık artırma maliyetlerini göz önüne alacak olursak ortalama bir reklamdaki ortalama CPM'i 5 lira. Bir reklamın ortalama CTR'ında %1 olması lazım. Aynen burada olduğu gibi. Eğer bir reklamda 5 lira CPM ve %1 CTR varsa bunu normal olarak kabul. Peki bir reklam verdik ve kreatifi diyelim %1 değil de CTR'ı %1 değil de %2 olsun ve CPM'i de %5 olsun. CPM'i de 5 TL olsun. O zaman biz bu reklamı değerlendirirken bu kreatif, bu reklam iyi sonuç vermiş olarak değerlendir. Neden? Çünkü bakın ben burada CTR'ı %1'den 2'ye çıkarttığımda direkt geri alayım. Bakın tıklama 20.000 oluyor ve tekil tık başına ücret 0,50 kuruş oluyor. Harcadığım tutar 10.000 lira. Ben bunu başka hiç CPM'i değiştirmeden, açık artırma maliyetleri değişmeden %2 yaptığımda, yani daha başarılı bir reklama, kreatife sahip olduğumda bakın tıklama başım 25 kuruşa düşüyor. Aldığım tıklama 40.000'e çıkıyor. Peki bunu %2 değil de %1'e geri çekelim ve CPM ile oynayalım. Bakalım ne olacak?
CPM'i 5 lira değil de 10 lira yapalım. Yani açık artırmaların daha fazla olduğunu ve kullandığımız hedef kitlenin daha dar bir hedef kitle olduğunu varsayalım. Yani daha pahalıya reklam yap. Ve Facebook'un bize belirlediği 1000 gösterim başı maliyet 5 lira yerine 10 lira. CTR'ımız %1, harcadığımız para yine aynı 10.000 lira. Ama bakın bu sefer tıklamamız bir anda az önce %1 CTR'la 20.000 tıklama almış olmamıza rağmen CPM'in 5 lira olduğu örnekte şu anda tıklamamız 10 liraya ve tık başı ücretimiz 1 liraya çıktı. Peki biz CTR'ımızı yani reklamın dikkat çekme oranını yine hiç değiştirmeden CPM'i yani reklam pahalılığını 2,5 liraya alırsak ne oluyor? Bakın aynı parayla 10.000 lirayla bu sefer 10.000 tıklama yerine 40.000 tıklama alıyoruz ve tekil tık başı ücretimiz 0,25'e düşüyor. Burada biz daha başarılı olduğunu anlamamız için tabii ki tıklama başı ücrete bakmamız yeterli ama buradaki Instagram reklamlar için sadece bu mantığı anlamanız çok önemli. Özellikle kreatiflerinizin, videolarınızın başarısını ölçmek için bu matematiği sürekli olarak kullanmanız lazım. Şimdi Instagram anlattığımıza göre de devam edelim. Şunu unutmuyoruz. Türkiye'de her 5 lira CPM için %1 CTR olmalı. Eğer CPM 5 lira değil de 2,5 lira olursa buradaki CTR ortalama olması için %0,5 olmalı. Yani onu da şöyle bakabiliriz. Biz burada normal oranlara geri alalım. 5 ya %1 CPM. Burada bakın tekil dışarı yönlendiren tıklama yani bağlantı tıklaması sayısı 20.000 kişi ve biz aynı parayla CPM'i 2,5 liraya indirdiğimizde yine 20.000 kişi almaya çalışacağız. CPM'i 2,5 liraya indirdiğimizde bakın tıklama 40 lira oldu. Ben şu an daha iyi bir reklam vermiş oldum. CPM düşük ve CTR'ım %1. Yani normalde olması gerekenin 2 katı. Yani ben burada CPM'im 2,5 lirayken 0,5 CTR'a denk gelen bir reklam yapıyor olmam dikkat çekicilik olarak yine bana 20.000 tıklamayı veriyor. Yani CPM 2,5 lirayken o reklamın başarısını değerlendirmek ve artık %1 değil %0,5 benim için normal olan değer. O reklam %1 alırsa normalde 5 lira CPM değerine göre olan mantıkla aynı değere gelmiş oluyor. Evet, şimdi gelelim bir sonraki aşamaya. CTR'a etki eden şeyler neler? CTR'a etki eden şeyler müşterilerinizin gördüğü reklamdaki dikkat çekicilik oranı aslında. Yani neydi bunun açılımı? Her 100 kişiden reklama tıklayan kişi sayısı. Yani yüzdelik bir dilim bu. %1 olduğunda her 100 kişiden 1 kişi tıklıyor. Her 100 kişiden biz 2 kişiye tıklat. Kişiye tıklatmak için neler yapmalıyız? Bunun yolu da nereden geçiyor? Müşterilerin gördüğü kreatiften ya da görselden ya da yazdığınız açıklamadan. Yani reklamın dikkat çekiciliği. CPM etki eden şeyler ne? CPM etki eden şeyler de kullandığınız hedef kitlenin büyüklüğü. O an o hedef kitlenin içerisindeki açık artırma oranları. O an sizin ulaşmak istediğiniz hedef kitledeki insanlara kaç kişinin reklamla ulaşmaya çalıştığı. Yani atıyorum bir Black Friday'de reklamların pahalanmasının sebebi de bu. Daha fazla kişi reklam vermeye başlıyor. Aynı havuzdaki insanlara satış yapmak isteyen firma sayısı, reklam veren sayısı artıyor. Bu da CPM'in yukarı çıkması. Ve siz bu CPM'e büyük oranda etki edemiyorsunuz. Çünkü o an algoritmanın belirlediği bir rakam bu. Çıkartırmalara göre. Her geçen yılda daha fazla reklam veren, dijitalde satış yapan firma sayısı arttığı için reklamlar pahalanacak. Ve birazdan da göreceğiniz gibi mesela örnek yapalım. 5 lira CPM diyelim. CTR'ımızı %1'e alalım. Bakın. Harcadığımız para 10.000 lira. CPM'imiz 5 lirayken bakın bunu da harcadığımız para CPM için 5 lira ve total harcadığımız para 10.000 lirayken alışveriş başı ücretim tüm değerler normal olduğunda 50 lira oluyor. Ama ben CPM'i 5 lira yerine 10 lira yaparsam yani önümüzdeki yıllarda reklamlar daha pahalı olmaya başladı. Bakın ne oluyor? Yine 10.000 lira harcadık ama bu sefer alışveriş başı ücretim 100 lira oldu. Yani 2 katına çıktı. Tekrar geri alalım. Bu şu demek. Reklamlar her geçen yıl pahalandıkça şeyleri başarmak dijitalde çok daha zorlaşacak. O yüzden sürekli söylediğim gibi markanız, müşteri kitlenize sürekli olarak yatırım yapmanız gerekiyor. Bugün hala bir şeyler çok daha kolayken. Devam edelim. CPM'e etki eden şeyleri de söyledik. Şimdi
Kreatifleri değerlendirirken nasıl her 5 TL CPM için %1 CPM olması gerektiğini, eğer CPM 2,5'a düşerse, yarı yarıya düşerse CTR'ın da yarıya düştüğünde normal olması gerektiğini değerlendirdik. Kreatifleri değerlendirirken buna göre yol almamız gerektiğini anladık. Şimdi gelelim web sitesi tarafına. Yani web sitesi tarafındaki bakmamız gereken metriklere. Şimdi bakın az önce ne yapmıştım ben? CPM ve CTR ile oynayarak alışveriş başı ücrete bakmıştım. Bakın burada CPM'i daha ucuz yaptığım zaman 2,5 lira yaptım mesela. Aynı harcadığım para ve aynı CTR ile alışveriş başı ücretim bir anda 25 liraya düştü. CPM'i normal yapayım. Ama ben kreatiflerde insanların, şimdi burası benim etki edebileceğim bir yer ya, CPM'e çok etki edemiyorum. Bu biraz daha algoritmanın bir yer. Ama CTR'a etki edebiliyorum. Daha başarılı reklamlar yaparak etki edebiliyorum. Bakın sadece daha çok dikkat çeken reklam yaparak diğer bütün metriklerim web sitesine girdikten sonraki biraz anlatacağız o konuda. Bütün metriklerim aynı olsa dahi şimdi bunu %2 ya da %3 yaptığımda, yani her 100 kişiden 3 kişi reklama tıkladığı zaman bir anda tık başı ücretim 17 kuruşa düşüyor ve alışveriş başı ücretim 16 lira. Yani artık 10.000 lirayla 600 tane ürün satabildim. 600 tane alışveriş elde edebildim. Şimdi gelelim buraya kadar kullanıcının Facebook'ta Instagram'da gerçekleştirdiği reklama tıklamadan veya tıkladıktan sonraki kısımlara kadar bakışlarını yapmış olduk. Şu anda bir de tıkladıktan sonra siteye gitti ve sitedeki yolculuğundaki o reklama etki eden maliyetleri değerlendirmek. Bunun da alışveriş başı ücretlere veya sepete ekleme başı ücretlere nasıl etki ettiğini anlatacak metriklere bakacağız. Arada bir sadece şunu anlatmam lazım. İçerik görüntüleme değeri var burada. Bunu 100.000 yapalım. Bakın tıklama bu maliyetlerde CTR'ımız %3 iken 60.000 tıklama almış reklam. Bu reklam 10.000 lira karşılığında 60.000 tane tıklama almışız. İçerik görüntüleme 100.000 ise benim burada anlamam gereken şey şu. Eğer reklamda link olarak ürüne yönlendirmiyorsam kullanıcıyı, bu 60.000 ve 100.000 arasındaki fark bana şunu anlatmalı. Demek ki birileri, hatta bunu 120.000 yapalım daha düzgün bir değer olsun. 60.000 kişi tıklayıp 120.000 kişi içerik görüntülemişse demek ki birileri ortalama 2 tane farklı ürüne bakmış. İçerik görüntüleme neydi? Bir kişinin siteye girdikten sonra ürüne bakması. Yani ürüne baktığında tetiklenen olay kodu. Bunun tetiklenmesi için o kişinin o ürün sayfasına girmiş olması ve en az 5 saniye kalmış olması gerekiyor. Burada 60.000 tıklama karşılığında 120.000 sepete 120.000 içerik görüntüleme aldıysam ben bir kişiye ortalama 2 ürün baktırabilmişimdir. Bu da size şunu anlatır. Reklam, evet, bakın CTR %3 reklam dikkat çekiyor. Siteye girdikten sonra da insanlar en az 2 ürüne bakıyor. Demek ki siteye girdikten sonra da ürünleri de beğeniyorlar. Ya burası içerik görüntüleme sayısı 60.000'den düşük bir değer olsaydı, 30.000 gibi bir değer, buradan şunu anlayabilirdim. Evet, reklam dikkat çekiyor ama siteye girdikten sonra mesela pantolonlar kategorisine gitti o kullanıcı. Demek ki ürünler reklamdaki kadar fazla dikkat çekmiyor. Ya da orada gördüğü şey ne? Ürünün ismi, fotoğrafı, fiyatı. Ya da belki direkt çıkıyorsa, ürünlere fazladan bakmadan çıkıyorsa belki fiyatlar fazla geliyor. Belki tasarımı sevmedi. Yani o sayfada ne yapmanız veya ne yapmamanız gerektiğini ya da yolların nasıl gittiğini, her şeyin yolunda olup olmadığını anlatan bir değer oluyor bu ikisi arasındaki fark. Şimdi gelelim bir sonraki aşamaya. Ürüne de baktı. Ne yapması lazım? Sepete eklemesi. Bakın burada yine aynı mantıkta %100 CTR'ımız var. 10.000 lira harcadık ve şu anki bu rakamlara göre 60.000 tıklamadan aldığımız sepete ekleme, eğer tıklamadan her tıklayan kişiden %10'u sepete eklerse, ki bu ortalama değerdir. Yani e-ticarette tüm dünyada reklama tıklayan her 10 kişiden bir tanesi sepete ekler. Bu yine aynı CTR'da nasıl %1 ortalama demiştim. Her 5 TL. Buradaki %10 değeri ortalama bir değer. Ben bunu bakın hiçbir şey değiştirmeden %20 yaparsam buna etki eden şeyler ne? Şimdi bir kullanıcı olarak düşün. Ürün sayfasına girdim. Sepete ekleyeceğim. Neden sepete ekleyeceğim? Ürünü beğenmişimdir. Fiyatı beğenmişimdir. Değil mi? O ürünü almak istiyorumdur. Ya da daha sonra almak için sepetime ekleyebilirim. Orada dursun diye. Bu oranı yükseltmek için ürün sayfasında kullanıcının
yaptığı davranışları incelemek. Ben bunu hiçbir şey yapmadan %10'dan %20'ye çıkarttığımda bakın aynı parayı harcayarak, aynı tıklamayı alarak bir anda bakın %20'ye çıkarttığımda sepete ekleme sayım 12.000'e çıktı, 6.000'den 2 katına çıktı ve bir önceki alışveriş başı ücretin yarısını elde. Yani alışveriş başı ücret 16 liradan bakın geri alayım. 16,67 liradan bir anda 8,33 liraya kadar düştü. Harcadığım para hala aynı. Facebook tarafında, reklam tarafında her şey hala aynı. Yani sadece reklamla alışveriş başı ücret düşmüyor. Site tarafında da çok iyi çalışıyor ve çok iyi optimize ediyor olmanız lazım. Bu rakamları okuyarak problemin nerede olduğunu saptayabiliyor olmanız lazım. Eğer bu değer %5 olsaydı ne olurdu? Bakın 2 katına çıkardı. 33 lira alışveriş başı ücret elde ettim ben. %5 ise buradaki problemi nasıl saptarız? Demek ki insanlar ürün sayfasına girdikten sonra bir sebepten dolayı sepetine ürünleri eklemiyorlar. Belki fiyattan, belki ürünün detay sayfasından, ürünün açıklamalarından bir sebepten dolayı normalde olması gerektiğinden daha az sepet. O zaman orayı çözmeniz gerekiyor. Bunu yine ortalama değeri alayım. Gelelim bir sonraki aşamaya. 6.000 sepete eklemeye döndük. Sepetten alışverişe dönüş yüzdesi. Bunlar, bu değerler biliyorsunuz Facebook'un reklam yöneticisinde yok. Ama bakmanız gereken çok önemli de. Şimdi burada %10 yine aynı sepetteki gibi ortalama değer. Ortalama olan değer. Peki yine aynı şekilde ben bunu yani sepete ekledi. Sepete ekledikten sonraki aşamalar neler? Adres bilgilerini girdi. Sonra ödeme kargo bilgilerini. İşte kargosunu seçti. Kuponu varsa kuponunu seçti. Ödeme yöntemini seçti. Siparişini tamamladı. Bakın ben bunu %20 yapıyorum. %10'dayken alışveriş başı olan değer 16 liraydı. %20 yaptığımda tıklamadan sepet normal. DTR %3. Baştaki örneği. Bir anda bakın ne oluyor? %20'ye seçtim. Bir anda yine yarı yarıya düşmüş. Ya da sepete ekletebiliyorum kullanıcıları. %10. Okey. Ama yeterince alışverişe dönüşmüyor. Neden? O arada neler var? Kullanıcının geçtiği ödeme sayfası var. Sipariş sayfası var. Orada adres sayfası var. Demek ki o aşamalarda normalde %10 iken %5 olduğunda bakın bu sefer yine 33 liraya çıkıyor. Alışveriş sayısı da yarı yarıya düşüyor. Ve dönüşüm yüzdeniz de yarı yarıya düşüyor. O zaman o aradaki aşamaları değerlendirip sitede oraya optimize etmem lazım. Belki posta kodunu yazmayın. Belki posta kodunu insanlar görüp ya bu neymiş deyip çıkıyor. Belki oradaki yazı fontunu beğenmiyorlar. Ya da butonun rengi onlara o alışverişi daha hızlı tamamlatmak için bir etki uyandırmıyor. Aşamalarda neler varsa onları değerlendirip belki çok uzun mesela. O aşamalar işte müşteriyi çok yoruyor. Araya üyelik sayfası sokuyorsunuz vesaire. Belki tek sayfa ödeme sayfası yapmanız. Bir an önce alışverişi tamamlamasını sağlamanız gerekiyor. Harcadığımız para bakın hala 10.000 lira ama alışveriş başı ücrete ne kadar etki ediyor? Bu aralardaki kritik noktalardaki değerler. Bu %10'u tekrar buraya geri alayım. Ortalama şunu da yarıda yine 1 liraya. Bakın Türkiye'de ortalama değerlerde reklam veren bir kişi 50 TL alışveriş başı ücretin daha altında alışveriş alamaz. Daha üstünde de alamaz. Ortalama 10.000 lira harcayıp ortalama CPM ve CTR'da yani normal bir firma 50 lira alışveriş başı ücrettesindir. Eğer bu değer 50 liranın altındaysa bir şeyleri daha doğru yapıyorsunuz. 50 liranın üstündeyse bir şeyleri çok daha yanlış yapıyorsunuz. Bu dediğim gibi Excel tablosunu mutlaka alıp bu değerlerle oynayarak mantığı daha da kavramaya çalışın. Sağda bir de dönüşüm yüzdesi var. Dönüşüm yüzdesini etki eden şeyleri konuşacak olursak bakın. Şu an ben burada mesela sepetten alışverişe dönüş yüzdesini %20 yaptığımda diğer hiçbir değeri değiştirmeme rağmen dönüşüm yüzdem %2 oluyor. Neden? Çünkü tıklama sayım hala aynı. Dönüşüm yüzdesini mesela ben burada CPM'i değiştireyim. CPM 5 lira yerine 10 lira yapayım. Bakın dönüşüm yüzdem hala değişmedi. %1. Neden? Çünkü dönüşüm yüzdesi nasıl hesaplanır? Denize giren her tekil olarak giren her 100 kişiden kaçının alışverişe döndüğü. Yani tekil tıklama başına olan ücreti yani tekil tıklamaların sayısının artmasına göre elde edilen alışveriş sayısı
bu dönüşüm yüzdesini etkiliyor. Yani sisteme 10.000 kişi girmişken ben 10.000 kişiden 100 kişiye sattıysam dönüşüm yüzdem %1. Ama ben sepet sayfamı, ürün sayfamı iyileştirdim ve insanların daha fazla sepete eklemesi bir anda %20'ye çıkarttım. Bakın dönüşüm yüzdem %2'ye çıktı. Yine aynı mantık. Genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. Bu Excel'in formülleri yazılmış şekilde, bu sarıyla olan yerlerde formül yazılı demek. Buralara herhangi bir değer yazmıyorsunuz. Beyaz olan yerlere de kendiniz farklı değerler atayarak sonuçların nasıl değiştiğini canlı olarak sürekli bir pratik yaparak mantığı kavradığınızda artık reklamları optimize etmek veya sonraki aşamayı görmek, problemin nerede olduğunu saptamakla alakalı herhangi bir probleminiz kalmıyor olacak. Umarım anlatabilmişim. Gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar, böylelikle reklam sonuçlarınızı okurken hayat kurtaran ve yönünüzü belirlemenizi sağlayan çok önemli bir konuyu daha anlatmış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Anladım yazmanız bile yeterli. Böylelikle boşa uğraşmadığımı da bana anlatmış olursunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.